Ferda'cığım tekrar merhaba. Merhaba. Emm, hayatı boyunca çatışma yaşamamış birisi var mı diye sorsam bizi seyreden insanlara muhtemelen, herkes çatışma yaşadım diyecek. Yani çatışmanın yaşanmamış olmasına imkân yok. Öyle bir hayatı düşünemiyorum zaten. Evet. Bizler çünkü konserve kutusu değiliz. Hepimiz farklı insanlarız. Hepimizin değerleri, inançları, beklentileri, duyguları, paradigmaları, hayata bakış açıları çok farklı ve her şeyi aynı şekillerde görmüyoruz. Bu yüzden de biz çatışma yaşayacağız. Yani yaşamamamıza imkan yok. Hatta iyi ki de yaşıyoruz bu arada. Yani birçok çatışmayla ilgili yüksek lisansım benim biliyorsun uyuşmazlık analizi ve çözümü. Dünyanın dört bir tarafından müze akademisyenler gelmişti ve hepsinin ortak görüşü eğitim alırken ben 2004 yılında şuydu. Çatışma kaçınılmaz ama iyi ki de kaçınılmaz. Hı hı. Çünkü hayatta gelişim, öğrenme, her şeyin daha iyi noktaya gidebilmesi, sinerjinin yakalanması, hani Hegel'den beri tez, antitez, senteze ulaşabilmek aslında çatışmalarla mümkün. Bir enerji ortaya çıkıyor diye düşünüyorum Evet. ben. Çatışma yaşandığında inanılmaz büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu hep insanlar soruyorlar. Aslında ele alış şeklimize göre değişiyor. Yani çatışmayı iyi bir şekilde ele alabiliyorsak o zaman çatışma iyi oluyor. Ama kötü bir şekilde ele alıyorsak, kavgayla, şiddetle bitiyorsa ne yazık ki çatışma kötü oluyor. Çözüm yöntemlerimiz var. Bunlardan birkaç tanesini konuşalım istiyorum seninle. Çatışmalarla Tamam. ilgili, çatışma yaşayan insanlar nasıl çözebiliyorlar bunu? Ben dilersen müzakereyle ilgili kısmı konuşayım. Senden de Olur. arabuluculukla ilgili birkaç Harika bilgiler olur. alalım. Harika olur. Şimdi bir kere biz müzakere yapıyorsak, birisiyle müzakere yapıyorsak demek ki ondan istediğimiz bir şey var. Yani ben tek başıma o işi çözebiliyor olsaydım müzakere yapmayacaktım zaten. Evet. Yani birisinin oluruna, birisinin kabulüne, birisinin onayına ihtiyacım var ki ondan bir şey istiyorum ki ben müzakere yapıyorum. Hı hı. Bu nedenle müzakere hayattan daha fazlasını anlamamızı sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir sorunum varsa benim karşımdaki kişiyle bunu konuşmanın, iletişim kurmanın en üstün modeli olarak karşımıza çıkıyor bizim müzakere. Ve yani o kadar önemli ve değerli bir şey ki tüm sorunlarımızı aslında yani elimizden geldiğince müzakereyle çözebiliyoruz. Ama bunun yöntemleri var. Yani Harvard Üniversitesi'nde yıllar önce, 20-30 yıl önce Yuri ile Fisher bir Program on Negotiation isminde bir program, Evet. bir bölüm kurduğunda Harvard'da birkaç tane kural belirlediler. Bu kurallardan bence en önemlisi insanlarla konuları birbirinden ayırma konusu. Yani ne yaparsan yap, insana ılımlı ol ama konuya sert ol. Ya da işte objektif kriterler belirle diyorlar. Yani kafana göre bir müzakere sonucuna ulaşma. Hımm. Yani bir kriter belirle, hangisi bizim için en iyi modelse onu uygula diyor. Ve aynı zamanda da aslında çatışma sürecinde pozisyonlara değil, yani duruma değil, aslında onun altında yatan menfaatlere, çıkarlara odaklan gibi konular anlatıyoruz. Biz ve etkin müzakereyle hem satışları arttırıyoruz, hem çatışmaları çözebiliyoruz, hem uluslararası müzakerelerde ADR İstanbul vasıtasıyla çok değerli müzakere danışmanlıkları sunabiliyoruz insanlara ve son olarak bunun uluslararası kalitede eğitimlerini sunabiliyoruz. Ş Fakat buyurun. Bir şey sormak istiyorum. O kadar güzel anlatıyorsun ki tam olarak şunu sormak istedim. Bir müzakere sence tam ne zaman başlar? Hep müzakere halinde miyiz? Yoksa duruyoruz ve tekrar başka konularda mı müzakere ediyoruz? Çünkü bana sorarsan hayatın her anında bir müzakere var. Hı hı. Trafikte de var, alışverişte de var, bir arkadaşınla bir konuyu konuşurken de var, bir şey satın alırken de var, bir uyuşmazlığı çözerken de var. Sana göre müzakerenin başladığı an neresi? Latince, İngilizce negotiation olan kelime Latince negotiatus diye geçiyor. O da Hı, işlerin devam etmesi, sürmesi, akması, hı, akış içerisinde olması demek. evet. Müzakere aslında bizim akışımız devam ederken, hayatımız akarken Hı hı. bir sorunla, bir setle, bir bariyerle karşılaştığımız anda aslında yapılmaya başlanıyor. Her şey akarken bir sorunumuz yok bizim. Tek başımıza yapabiliyorken birçok şeyi. Ama üst komşunun çok ses yapmaya başlamasıyla ya da şirketimizi, startup'ımızı kurduğumuzdan üçüncü aydan sonra
ortağımız bize sorunlar çıkartmaya başladığında ya da çocuğumuz anne 5 dakika daha uyuyabilir miyim dediğinde aslında müzakere yapmaya başlıyoruz. Yani o Evet. akışın durduğu anda müzakere yapıyoruz ve işin güzel yanı da bu aslında. Bunu bu bir on-off modu değil. Yani hemen müzakere yapmaya başladım. Şimdi müzakereci modum on. Müzakere yapayım, bitirdiğim zaman off. O değil. Yani müzakere bizim hayatımızın bir parçası. Sürekli olarak iletişim içerisinde olduğumuz için her anda her saniye yaptığımız bir şey müzakere. Sana çok katılıyorum ama müzakere aslında lüks kabul ediliyor biliyor Hı hı. musun? Birçok olayda karşıma çıkıyor. Belki sen de karşılaşıyorsundur. Bazı kurumlar, şirketler bizim müzakere edecek bir şeyimiz yok diyorlar. Müzakere anlattığında. Müzakere lüks ve bambaşka bir kavram olarak düşünülüyor. Sadece özellikle bir çatışma yaşandığında müzakere yapılır gibi. Aslında ben bunu şeye benzetiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde tasarım yönetimi ve kültürü eğitimi almıştım. Ve Domus Akademi'den bir hocamız gelmişti ve dedi ki tasarım yönetimi hayatın her anında var. Migros'a giderken liste yaptığınız liste bile bir tasarım Tasarımdır, değil mi? yönetimidir. Ben müzakere de bunun gibi bir şey aslında. Yani hayatın bu farkındalık arttıkça aslında daha çok içselleşip daha çok kullanacak insanlar ve daha iyi kullanmak için belki daha e, yetkin kişilerden bunların eğitimlerini alıp kendi günlük hayatlarını, yaşamlarını, kariyerlerini de geliştirebilecekler. Hani biz burada çatışma çözümü için müzakere Hı hı. başlığını konuşuyoruz belki ama aslında müzakerenin bence inanılmaz katkısı var hayata. Onun vurgulanabilmesini istedim. O yüzden bu soruyu Kesinlikle. sormuştum.